Selamlar herkese. Bugün sıkıntılı süreçlerde yaşanan fiziksel belirtilerle ilgili müstakil ikinci yayını yapmak istedim. Bu konuda bana hala sorular geliyor. Hak da veriyorum. Sizi çok iyi anlıyorum. Önceki yayınlarda da söylemiştim. Fiziksel belirti konusu bana göre sıkıntılı süreçlerin içinde en zor olan konu. Bir rahatsızlık yaşadığınız zaman aklınıza hasta mıyım, ölecek miyim gibi korkular geliyor. Bu sefer kişi hastane ile ev arasında mekik dokuyabiliyor. Öncelikle ben fiziksel şikayetlerimi çok fazla söylemiyorum biliyorsunuz. Bu kanalda benim en çok çekineceğim şey kişinin gerçekten bir hastalığı olup da benim yaptığım yoruma istinaden doktora gitmemesi arkadaşlar. Ben en çok bu kanalda bundan korkarım. Bana soruyorsunuz ben şu şikayetleri yaşıyordum sizde de oluyor muydu diye. Şimdi ben oluyor desem doktora gitmeyeceksiniz belki ama belki altında bir şey olabilir. Tamam illaki bir şey çıkacak diye bir kural yok. Ama ben bundan çekinirim arkadaşlar. Hiç kimseyi bu kanalda riske atmak istemem. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkincisi zaten biliyorsunuz ben sizde kodlanma yaratmaması için bütün şikayetlerimi saymıyorum. Şimdi bu sıkıntılı süreçlerde panik atak dediğimiz durumda, anksiyete veya diğer stres durumlarında fiziksel şikayetler yaşanabilir arkadaşlar. Bunu artık biliyoruz zaten. Sıkıntılı süreçler sizlerde fiziksel şikayet doğurabilir. Bu çok normal. Nasıl şikayetler doğurabilir peki? Her türlü şikayet doğurabilir arkadaşlar. Benim gördüğüm, yaşadığım o kadar çok şey oldu ki. Yani tanımlayamadığım şikayetler de çok fazla yaşıyordum. Ben bundan daha önceki yayınlarda da bahsettim. Sürekli doktora mı gitsem? Acaba gerçekten bir şey mi var? Acaba hasta mıyım? Acaba ölecek miyim? Ya bu sefer gerçekten bir şey varsa gibi düşünceler çok olabiliyor bu sefer de. Neden? Beyin aslında duyarlılığı artırıyor. Sizde kaygı ve korku oluşturuyor duyarlılığı arttırdığı için. Bak bir şey varsa doktora git, bir çözüm üret, bir şey yap demiş oluyor aslında. Beyin aslında burada sizi korumaya çalışıyor arkadaşlar. Bu düşünceler sizi korumak için gelen düşünceler. Bu düşünceler nereden geliyor peki? Kodlamalardan geliyor. Daha önce hastalandı, öldü ya da şu şikayetleri vardı, öldü gibi şeyler okuya okuya beyin bunu yazılımına alıyor. Tabii ki de normalde görmediği için, ölümden de korktuğumuz için ne yapıyor? Duygu üreterek, düşünce üreterek bizleri korumaya almaya çalışıyor. Ufak bir şikayetiniz varsa bile beyin oraya bir dikkat kesilir, duyarlılığınızı artırır, duygu üretir ve sizi önlem almaya iter. Bunu da mevcut kodlanmalarından dolayı yapar arkadaşlar. Bu mekanizmayı zaten artık birçoğumuz biliyoruz. Beynin zaten asıl işlevi bizi korumak. Belirtiler yokken arkadaşlar mutlaka yöntemi tam randımanlı bir şekilde uygulayacaksınız. Meşgul olacaksınız, işinize gücünüze bakacaksınız, dans edeceksiniz, nefes egzersizinizi yapacaksınız vesaire vesaire. Bunları zaten önceki yayınlarda anlatıyorum. İlk defa izleyenler varsa lütfen önceki yayınlarımı izleyin. Psikolojik dediğimiz fiziksel belirtiler, yani aslında ortada bir hastalık yoksa ortaya çıkan belirtilerden bahsediyorum. Benim gördüğüm kadarıyla, yaşadığım kadarıyla arkadaşlar birçok şikayet kasılmalardan kaynaklı oluyor. Bu kasılmalar başta da olabiliyor. Örneğin işte gerilim tipi baş ağrıları olabiliyor. Boğazda da oluyor, bağırsaklarda da olabiliyor. Şimdi boğazda olunca ne yapıyorsunuz? Boğaz kasılıyor, yutkunamıyorum sanıyorsunuz. Midedeki sindirim uzuyor, reflü olabiliyor veya midede gaz olabiliyor, sizi rahatsız edebiliyor, mide bulantısı, ağrısı olabiliyor. Bağırsaklarda da aynı şekilde arkadaşlar. Yani gördüğüm ve yaşadığım kadarıyla şikayetlerin birçoğu biz farkında olmadan kasılmalardan kaynaklı arkadaşlar. Mesela tansiyonum çıkıyor diyorsunuz değil mi? Tansiyon da zaten böyle Atakanlarında falan çıkıyorsa hani ne denir? Tansiyon yükseldi ortamdaki falan denir. Yani böyle bir deyiş de vardır. İşte ortam çok gerildi, tansiyon yükseldi denir. Gerilim anında tansiyon yükseliyor arkadaşlar. Bu arada tansiyonunuz yükseldiği zaman ensenize ıslak bir havlu koyabilirsiniz bir süre. Hava alabilirsiniz, yürüyüşe çıkabilirsiniz. Nefes egzersizini yapabilirsiniz. Nefes egzersizi dediğim şey İzzet Gül'ün 3 egzersiz videosundaki nefes egzersizi arkadaşlar. Yani o teknikle yapmaktan bahsediyorum. Nefes egzersizi demişken de hani kasılmalar dedik ya, nefes egzersizi bu kasılmalara çok iyi geliyor arkadaşlar. Ben bunu kendimde gözlemledim. Lütfen fiziksel şikayetleriniz varsa ve hastalığınız yok ise mutlaka o 3 egzersiz videosundaki nefes egzersizini her gün yapın. En az günde 2 kere sabah akşam olmak üzere yapın. Gün içinde de yapabilirsiniz. Ben mesela bazen yürüyüşteyken yapıyorum veya bir yere giderken yapıyorum. Yani aklıma gelirse yapıyorum. Günde 2 veya 3 kere yapmaya çalışıyorum. Bunu lütfen rutininiz haline getirin ve her gün yapmaya çalışın. Eğer bir şikayetiniz varsa, takip ettiğiniz geçmedi veya sizi rahatsız etti, doktora gitmekten lütfen çekinmeyin arkadaşlar. Ya da acile gitmekten lütfen çekinmeyin.
Olabilir, insanız yani, hastalık da yaşayacağız. Gerçekten hasta da olabiliriz. Böyle bir ihtimal de her zaman var. Her ihtimale karşı bir doktora gidin. İçiniz rahat etmezse, içinize sinmezse ikinci bir doktora gidin veya üçüncü bir doktora gidin. Hiç fark etmez. Yani doktora gitmekten çekinmeyin. Kendinize bir zorluk olarak görmeyin. Bunu hastalık belirtisi olarak görmeyin veya bunu belki bazılarınız kendinize yediremiyor olabilir. Yani ben niye düzelmiyorum olarak algılayabilir. Fiziksel şikayet bizim hayatımız boyunca her zaman yaşayabileceğimiz bir şey arkadaşlar. O yüzden ne zaman isterseniz doktora gidebilirsiniz. Doktorlarımız zaten bunun için var. Eğer altında bir sebep yoksa, bir hastalık yoksa, tahlil yaptırdınız, bir şey çıkmadı diyelim. Doktor bize bir şey çıkmadı deyince ne yapıyoruz? Biz eve gidiyoruz. Öyle değil mi? Yani doktor zaten ilgilenmiyor. Ama biz ilgilenmeye devam ediyoruz. Eve gitsek bile aklımıza belki olabiliyor veya başka belirtiler yaşayabiliyoruz. Burada bir hastalık olmadığını bilmenizi istiyorum. Öncelikle ben hasta değilim. Gerçekten bir tehdit yok, bir tehlike yok. Olabilir. Ben doktora da gittim. Tahlilimi de yaptırdım. Bir şeyim yok. Peki ya hastalık varsa gerçekten? Biz burada olabilir telkinini kullanacağız arkadaşlar. Olabilir, hasta da olabilirim. Ben yeterince kendime bakıyorum, elimden geleni yapıyorum. Örneğin ne olabilir? Ben sigara içmiyorum. Örneğin ben alkol kullanmıyorum. Örneğin beslenmeme dikkat ediyorum. Sağlıklı yaşamaya çalışıyorum, yürüyüşümü yapıyorum, içtiğim su miktarına dikkat ediyorum. Genel olarak kendime dikkat ediyorum diyelim. Şimdi bu durumda ben hiç hastalık yaşamayacak mıyım yani? İlla ki yaşayacağım. Telefonum düştü arkadaşlar. Telefonun yönünü değiştirdim. Ben burada ne yapıyorum? Olabilir telkinini uyguluyorum. Benim de bir fani olduğumu hatırlıyorum. Benim de ölümlü bir canlı olduğumu hatırlıyorum. Hastalık da yaşayabilirim. Gerçekten hasta da olabilirim. Bir hastalık yaşayacaksam gerçekten bu hastalık ölümcül olacak diye bir şey de yok. Velev ki öyle de bilirim. Arkadaşlar bu ihtimal her zaman var. Maalesef yarınımızın garantisi yok. O yüzden bugünün kıymetini bilerek yaşamak. Bir şeyleri ertelememek. Hayatı şükrederek yaşamak. Çevremizdekilerin, sevdiklerimizin kıymetini bilerek yaşamak, yapmak istediğimiz şeyleri yapmak, ertelememek, bunlar çok önemli arkadaşlar. İşiniz gücünüz oturup da fiziksel şikayet takip edeceğinize bir şeylerin kıymetini bilmeye çalışın lütfen. Elinizdeki kıymetli şeylerin farkına lütfen varın. Nefes alabiliyorsanız, yürüyebiliyorsanız, konuşabiliyorsanız bunun kıymetini bilin. Çevrenizdekilerin, size değer veren insanların, size güven veren insanların lütfen kıymetini bilin. Bir şeyleri ertelemeyin arkadaşlar. Bu kıymeti bilmek, bu değerlerin farkına varabilmek gerçekten kolay değil. Bizler insanız, fani olduğumuzu unutuyoruz. Dünyevi şeylere kapılabiliyoruz. Bazen hiç gereği olmayan şeyler yapabiliyoruz. Veya bunlara maruz kalabiliyoruz. Bana göre değmez. Yani bana göre ölüm varsa hayatta, o hayatı ona göre yaşamak gerekiyor arkadaşlar. Hayat çabuk geçiyor. Yani hayat belirli şeyler için gerçekten kısa. Velhasıl sobanın başında beklemeyeceksiniz arkadaşlar. İşinize gücünüze bakmaya devam edeceksiniz. Kavramlarınıza dikkat edeceksiniz. Doktora gittiniz, bir şey çıkmadı. Tamam, benim şöyle bir şikayetim var ama olabilir. Organizma bir hastalık yoksa da şikayet üretebiliyor. Soba yanabilir. Soba salonda yansın. Ben mutfaktayım ya. Ben işime gücüme bakacağım. Sizin illa işinize gücünüze bakmak için her şeyin dört dörtlük mükemmel olması gerekmiyor. Siz yapabildiğiniz kadarıyla o anda bile olsa rutinlerinize ve meşguliyetlerinize devam edeceksiniz arkadaşlar. Bu kısım çok önemli gerçekten. Fiziksel şikayetler geçecek mi diye bakmadığınız zaman, kurtulmaya çalışmadığınız zaman işte o zaman beyin tehlike algısından çıkmaya başlayacak yavaş yavaş. O yazılım yavaş yavaş değişmeye başlayacak. Sizin fiziksel şikayetleriniz de zaten geçecek. Bu hiç olmayacak demek değil. Fiziksel şikayetleriniz olabilir. Zaten bundan önce de olmuyor muydu? Çocukken bile hastalanıyorduk. Yani açıkçası ben ölümden de döndüm birkaç kere. Ben 6 aylık bebekken mesela ölümden dönmüşüm. Yani artık umut yokmuş tamamen. Bu yaşasa da yaşayamaz, bir sürü şey demiş doktorlar. Bir gecede kurtarılmışım. Yani çıkmadık candan umut kesilmez. Kendinize olabildiğince dikkat edin. Olabildiğince sağlığınıza dikkat edin. Çok fazla hastalık konuşulan ortamlar oluyor. Yazıyorsunuz bana. Böyle ortamlarla aranıza eğer mümkünse bir mesafe koyun. Ve eğer konuşuluyor ise bunu normalleştirin. Olabilir, insanlık hali, hastalık da olabilir. İlgilenmiyorum. Sürekli bu telkinin içinizden yapın. Bu gittikçe zaten inanca dönüşecek. Yani sizin için normalleşecek. Zemininiz duyarlı sadece. O yüzden bu zemine göre hareket edin bir süre. Ve buna maruz kalmadığınız zamanlarda bunun telafisini yapın. Yani gülün, oynayın, dans edin, bir şeyler yapın. Bu geriye dönülemez bir yol değil. Yani siz buna maruz kalıyorsanız hiçbir zaman düzelmeyeceksiniz diye bir şey asla yok. Çok şükür ki bunların hepsinin çözümü var. Bir diğer konu, ufak bir şikayetiniz varsa
Bu genelde büyüyor arkadaşlar. Çünkü hani dediğim gibi duyarlılık oluyor. Duyarlılık artınca ne oluyor? Şikayetler de artıyor gibi oluyor. Mesela korku hoplaması dediğimiz panik atak yaşıyorsanız önce genelde bir tane böyle ufak bir şeyle başlar. Sonra işte gittikçe artar, çarpıntı olur vesaire. Başka şikayetler de eklenebilir. Bunun gibi. Yani dikkat kesiliyor beyin oraya ve duyarlılığı artırıyor. Bir tehlike var sanıyor çünkü. Beden aslında alarm veriyor. Böyle anlarda yine telkinlerinizi uygulayın lütfen. Gülümseyin, gerekirse dans edin, hasta olmadığınızı bilin, beyninize şu anda bir tehlike olmadığını hatırlatın ve olabilir telkini lütfen uygulayın. Telkin şablonunuz varsa da okuyabilirsiniz, hiç fark etmez. Yani o anda mümkün olduğunca doğru tepkileri vermeye çalışın. Zaten dayanılmayacak gibi olursa hastaneye gitme opsiyonunuz her zaman var. Acile gitme opsiyonunuz her zaman var. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani bu da olabilir. İnsanız, insanlık hali. Bir diğer mevzu ağrım var mı diye kontrol etmek. Diyelim ki bir ağrınız var, bir şikayetiniz var. Gün içinde bir boşluğunuz oldu diyelim. Oraya dikkat kesilince acaba şu an var mı deyince kendini hissettirebilir arkadaşlar. Bu da zaten yine yalancı balon, yani bunun yalancı olduğu çok belli. Böyle anların da farkında olun. Zaten ilerleyen zamanlarda sağlıkçı gibi bir şey oluyorsunuz. Yani kendinizi o kadar çok artık bedeninizi tanıyorsunuz ki. Şikayetler neyden kaynaklanır veya ona ne iyi gelir? Bu konularda ufak tefek ister istemez uzmanlıklar olabiliyor arkadaşlar. O yüzden bir rahatsızlığınız varsa çözüm odaklı. Eğer araştırma yapacaksanız çözüm odaklı yapmaya çalışın. Yani örneğin mide ağrım var, ne iyi gelir? Veya bugün baş ağrım var, ne iyi gelir gibi araştırma yapabilirsiniz. Yalnız bunu yaparken oturup da böyle saatlerce araştırmanıza gerek yok. Dediğim gibi soba yanacak, siz işinize gücünüze bakacaksınız arkadaşlar, olabildiğince. Bir de fiziksel belirtiniz olduğu zaman korktuğunuzu söylüyorsunuz arkadaşlar. Her zaman acaba bu sefer gerçekten bir hastalık mı var tedirginliğini yaşadığınızı söylüyorsunuz. Zaten korkmanız lazım. Yani böyle bir durumda korkmazsanız zaten önlem almazsınız arkadaşlar. Korkacaksınız. Bakın insansınız. Belirli kodlanmalarınız var. Pandemi dönemi oldu. Bir sürü ölüm sayıları yayınlandı ekranlardan. Yok bugün kaç kişi öldü. Yok ben ölecek miyim? Yok kapacak mıyım? Bakın kodlanmalar aslında en şiddetli burada başladı. Kodlanmalarınız var arkadaşlar. Kodlanmaya göre beyin sizi korumaya çalışacak. Korkacaksınız. Yapacak bir şey yok. Yani bu korkunuza savaşmayacaksınız. Ben niye korkuyorum demeyeceksiniz ya. Korkmanız lazım zaten. Duygularınızı bilerek lütfen duygularınızı yaşayın. Organizma anormal hiçbir duygu üretmiyor. Bakın ben bu aralar duyguların üzerine çok düşünüyorum. Her şeyi düşünüyorum yani. Kıskançlık da dahil buna, şüphe de dahil. Gerçekten organizma boş yere bir duygu üretmiyor, biliyor musunuz? Bunun daha iyi farkına vardım. O yüzden korkunuzdan korkmayın lütfen. Korku bir duygu. Duygularla savaşmayacaksınız. Duygularınızı sadece doğru tanıyın. Doğru tanırsanız zaten savaşmazsınız. Bu konu böyle. Bir diğer konu. Şikayetlerinizi bir nedene bağlayabilirsiniz. Yani örneğin başınız ağrıyor diyelim. Aklınıza çok kötü bir senaryo geldi. Hemen şunu da diyeceksiniz. Hayır, sadece ondan olacak diye bir şey yok. Ben biraz gerilmiş olabilirim veya uykusuz kalmış olabilirim. Uykumu tam alamamış olabilirim. Bundan da olabilir. Bundan da benim başım ağrıyabilir. Mideniz bulanıyorsa hemen en kötü senaryoyu düşünmek yerine belki yediğim bir şey dokunmuştur. Belki bir şey stres yapmışımdır. Olabilir. Yani ortalıkta illa bir şey olması gerekmiyor ki benim şikayet yaşamam için. Şikayet yaşıyorsam illa ki hastayım demek değil ki zaten. Ben bunu biliyorum. Bu şekilde kendinize hatırlatmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapmak size o senaryodan başka ihtimallerin de olabileceğini gösterir. Beyin der ki ha evet doğru, mantıklı, yani illaki böyle çok büyük bir şey olmasına gerek yok, doğru diye düşünür. Bu sizin içinizi de rahatlatacaktır bir nebze. Çünkü bu aslında gerçekçi bakmak da oluyor. Gerçekçi bakmak içinizin rahat etmesini de sağlar arkadaşlar. Gerçekçi bakmak illa hasta olmayacaksınız demek de değil. Ne oldu? Diyelim ki sizi zorluyor, zorlamaya devam etti veya geçmedi. Doktora gidersiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Başka ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Notlarımın hepsini size aktardım aslında. Biliyorum fiziksel şikayetler gerçekten insanı zorluyor. Biliyorum kolay değişmiyor. Biliyorum farklı şekillerde gelmeye çalışıyor. Kapıdan kovarsınız, bacadan girer ya da diğer türlü olabilir. Ama zamanla sönüyor arkadaşlar. Sadece yöntemi uygulayın. Pes etmeyin, emek verin, lütfen emek verin. Zaman zaman zorlayacak, zaman zaman doğru tepkileri veremeyeceksiniz. Zaman zaman en yanlış tepkiyi vereceksiniz belki. İnsansınız sonuçta. Her şeyi mükemmel dört dörtlük yapamayacaksınız belki. Ama o çabayı bile beyin arka plana atacak. Yine o yazılım bir şekilde değişecek arkadaşlar. Yani bu fiziksel belirti konusu insanı gerçekten hayattan soğutabiliyor. Sizi çok iyi anlıyorum. Keşke elimde sihirli bir değnek olsa kesinlikle buna kullanırdım. Yani herkesi şifalandırmak için kullanırdım. Uygulayın arkadaşlar. İnadına uygulayın. Biraz hırslı olmaya da ihtiyaç var. Bakın hırs duygusu ne kadar önemli bir duygu. Gerektiği yerde ne kadar lazım. Sizi böyle kodlayanlara inat.
yöntemi elinizden geldiğince uygulamaya çalışın arkadaşlar. Ya ben bakıyorum o kadar naif insanlar ki, o kadar hoş insanlar ya, bana mesela iltifat ediyorsunuz bana, çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Bazı yorumlara da çok duygulanıyorum, açık konuşayım. Böyle insanlar bunu yaşıyor ya, işte o zaman 2 kat hırslanıyorum ben. Başka düşünüyorum ya, ne olabilir, ne yapabilirim, daha fazla ne yapabilirim de yardımcı olabilirim diye düşünüyorum. Hatta biriniz bir yorumda demişsiniz ki başta ağır geçirmediğini düşündüm ama zamanla ne kadar ağır geçirdiğini anladım. Zaten bu süreçleri ağır yaşayan birisi başkalarına yardımcı olmak isteyebilir. Gerçekten öyle, çok doğru. Onda da bir hayır vardır arkadaşlar. Belki de size faydalı olmam gerekiyordu. Belki de bu kanalı hiç açmayacaktım. İnanın yaşadıklarımın %50'sini bile anlatmadım. Sizleri o yüzden çok iyi anlıyorum. Benden daha ağır yaşayanlar da var. Bunları da biliyorum. 20-30 yıldır yaşayanlar da var. Bunları da biliyorum. Elinizden geleni yapın arkadaşlar. Emek verin. Emek vermede bonkör olun. Elinizden geleni yapın ya. Karşılıksız bir şekilde. Karşılığını almasanız bile. Benim bunu yapmam gerekiyor. Ben bunu yapmak istiyorum. Ben bunu yapmam gerektiği için yapacağım dediğiniz noktada zaten hiç kimse sizi tutamaz. Yani bahanelere sığınmadan zaten siz uygularsınız onu. Biliyorum sizi öldürmüyor, süründürüyor. Yıllarca süründürdü. Şimdi süründürme sırası yavaş yavaş size geçecek arkadaşlar. Siz süründüreceksiniz. Belirti geldiği zaman güleceksiniz. Ne var ya, en fazla ölürüm diyeceksiniz. Ya ben artık gerçekten bunu söylüyorum. Allah'ım diyorum, bana sağlıklı uzun ömür ver diyorum. Burada biraz inancın da metanetli olmada payı var arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Ben kendime dikkat ediyor muyum? Evet, ediyorum. Ben diyorum benim sigaram yok, alkolüm yok. Beslenmeme dikkat ediyorum. Sporumu yapmaya dikkat ediyorum. Ne yapayım başka? Yani bundan ilerisi ecel arkadaşlar. Tabii ki de ölümden korkacağız. Tabii ki hastalıktan korkacağız. Yoksa önlem almayız zaten. Umarım aktarabilmişimdir. Yine sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ama sizden ricam, cümleye benim şu bozukluğum var, benim bu bozukluğum var diye başlamayın. Bakın, kullandığınız kavramlara lütfen çok dikkat edin. İnsanlara karşı da, kendinize karşı da. Yani her zaman tatlı dilli olmaya çalışın. Kavramlar o kadar önemli ki. Hem kendimizle kurduğumuz iletişim, hem karşı tarafla kurduğumuz iletişim o kadar önemli ki. İletişim bir şeyleri başlatabilir, yükseltebilir, değiştirebilir veya bitirebilir. İletişim bu kadar önemli. Artı yanında ne var tabii ki? Davranışlar var. Yani siz doğru kavramları kullandınız ama ne yaptınız? Kendinizi eve kapattınız, yatak döşek yattınız. Çok büyük bir mevzuymuş gibi. Gülümsemediniz bile, kalkıp oynamadınız bile veya rutinlerinize devam etmediniz veya yürüyüşünüzü yapmadınız, nefes egzersizini yapmadınız. Ne oluyor? Yani bir yerde kopukluk oluyor. Mümkün olduğunca söz ve davranışı birbiriyle uyumlu bir şekilde kullanmaya çalışın arkadaşlar. Biri birinin yerine geçer, tabii ki geçebilir. Ama süreci hızlandırmak için ikisi için de doğru tepkileri mümkün olduğunca vermeye çalışın. Yanlış tepkiler verdiğinizde de olabilir deyin. Siz bir insansınız, bunu unutmayın. Zamanla her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorum. Instagram kanalı açtım arkadaşlar. Ezgi Talks kanalı. Takip etmek isteyenler takip edebilir. Açıkçası Instagram'ı paylaşım anlamında çok aktif kullanan birisi değilim. Şahsi hesabım da var. Bakalım, bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Yorum ve destekleriniz için de ayrıca teşekkür ederim. İltifatlarınız için de teşekkür ederim. Yüreği güzel olan, kalbi temiz olan mutlaka bunun ekmeğini yer arkadaşlar. Öyle ya da böyle. Bu yaşadığınız süreçte muhakkak bir hayır vardır. Buna inanıyorum, buna inanmak istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar görüşebilmek dileğiyle, sevgiler.